Göbekli Tepe. Tüm dünyada son yılların en dikkat çekici arkeolojik alanı. Anıtsal yuvarlak planlı yapıları, T biçimli dikili taşları, ayrıntılı kabartmaları ve yaşıyla öne çıkan bu alandaki kazılar uzun yıllardır sürüyor. Böylesine ilgi çekici bir arkeolojik alan hakkında beklenildiği gibi çok sayıda yorum ve komplo teorisi de mevcut. Peki bu uçuk iddiaları bir kenara bırakırsak bu anıtsal yapıları gerçekte kimler, neden yaptı? Dikili taşlar ve üzerlerindeki tasvirler bize ne anlatıyor? Ya da en basitinden, Göbekli Tepe neden önemli? Bu videoda çağımızın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri, hatta belki de en önemlisi olan Göbekli Tepe'yi konuşacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. Göbekli Tepe'deki kazılar 1995 yılından beri devam ediyor. Yıllardır devam eden çalışmalar, bugüne kadar Göbekli Tepe hakkında birçok bilgi edinmemizi sağladı. Fakat belki de edindiğimiz bilgiler daha fazla sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca kazıların ilk yıllarında ortaya atılan yorumlardan bazıları artık değişti. Göbekli Tepe'yi doğru anlamak için öncelikle onu bir zaman çizelgesine oturtmamız gerekiyor. Türümüz Homo sapiens, 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktı. 60 ila 70 bin yıl önce Afrika'dan başarılı bir şekilde eski dünyaya yayıldık. 40 bin yıl önce Neandertaller yok oldu. Güney Fransa'da bulunan ve 18 Aralık 1994 tarihinde tesadüfen keşfedilen Chauvet mağarasındaki resimleri 30 bin yıl önce çizdik. Yaklaşık 11.700 yıl önce dünya, Pleistosen çağdan çıkarken ısınıyordu. Buzullar geri çekilirken insan çağı olarak da bilinen Holosen çağda bitkileri evcilleştirme denemeleri yapmaya başladı. Ve anlaşılan o ki, Göbekli Tepe yaklaşık olarak bu sıralarda ortaya çıktı. Göbekli Tepe aslında ilk olarak 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ekipleri tarafından yüzey araştırmaları sırasında tespit edildi. Ancak öneminin farkına varılması için üzerinden yıllar geçmesi gerekiyordu. 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi Başkanlığında Klaus Schmidt'in bilimsel danışmanlığında başlayan arkeolojik kazılarla, buradaki kalıntıların düşünülenden çok daha eski olabileceği anlaşıldı. Peki, Göbekli Tepe'de araştırmaların başlamasından bu yana epey bir zaman geçmişken, burası hakkında neler biliyoruz? Göbekli Tepe'de ve çevresindeki arkeolojik araştırmalar arttıkça, artık bazı şeyleri daha iyi anlıyoruz. Göbekli Tepe, yaklaşık M.Ö. 9600'lerden 8000 yıllarına kadar aralıksız olarak kullanıldı. Bugüne kadar Göbekli Tepe'de bulunan taş aletler, kemikler ve diğer buluntular, bu anıtsal kompleksin avcı toplayıcılar tarafından inşa edildiğini gösteriyor. Yapılan radyokarbon analizleri de bu görüşü destekliyor. Burada yaşayıp bu devasa dikili taşları yapan insanlar, henüz besin üretimine başlamamıştı. Ayrıca hayvanlar da henüz evcilleştirilmemişti. Çevrelerindeki hayvanları avlıyorlar ve çeşitli yemişleri ve meyveleri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Avcı toplayıcı denildiğinde aklımıza ilk olarak sürekli göçerek yaşayan insanlar geliyor olabilir. Ancak Göbekli Tepe'deki insanlar için bu geçerli değildi. Burası, önceden sanıldığının aksine avcı toplayıcı grupların yılın belli zamanlarında toplandığı bir yer değildi. Kalıcı olarak Göbekli Tepe'de bir yaşam vardı. Günlük işlerini burada yapıyorlar, burada yatıyorlar, burada kalkıyorlar ve burada karınlarını doyuruyorlardı. İddia edilenin aksine, gündelik hayatta kullanılan çeşitli aletler ve taş kaplarda bolca bulunuyordu. Her ne kadar bu dönem çanak çömleksiz Neolitik dönem olarak adlandırılan ve henüz pişmiş toprak kapların olmadığı bir dönem olsa da, insanlar tabaklarını ve kaplarını taştan yapıyordu. Kazılara öncülük eden Klaus Schmidt'in 2014 yılında vefat edene kadar verdiği bilgiler, Göbekli Tepe'nin bir yerleşim yeri değil, ritüel alanı olduğunu düşündürüyordu.
Dolayısıyla yılın belirli zamanlarında göçebe avcı toplayıcı olarak hayatlarını sürdüren insanlar çevre bölgelerden buraya geliyor ve ritüelistik uygulamalarıyla bir çeşit tören düzenliyordu. Göbeklitepe'de bulunan hayvan kemiklerinin evcil olmayan yabani hayvanlara ait olması da bu fikri destekler nitelikteydi. Evcilleştirilmiş bitkilere dair de kanıtlar yoktu. Ancak son yıllarda bu görüşler, Göbeklitepe ve çevre bölgelerdeki artan bilimsel çalışmaların bir sonucu olarak kısmen değişmeye başladı. Araştırmacılar, yaptıkları sondaj kazılarında Göbeklitepe'de aslında konutların da olduğunu keşfetti. Yani insanların burada kalıcı olarak yaşadıklarına dair kanıtlar buldular. Bu demek oluyor ki, Göbeklitepe, özel anıtsal yapıları ve konutları bir arada barındıran bir yerleşimdi ve sadece belirli zamanlarda insanların toplandığı bir yer değildi. Göbeklitepe'ye tapınak demek de biraz sıkıntılı bir tanımlama gibi duruyor. Araştırmacılar, günümüzde tapınak tanımının, tanrıların ve eğitimli bir ruhban sınıfının varlığına işaret ettiğini belirtiyor ve bu olguları Göbeklitepe için kullanmanın doğru olmadığını söylüyor. Zira bu tür tapınak ekonomileri en azından geç Kalkolitik ya da Tunç çağına kadar ortaya çıkmamıştı. Göbeklitepe'deki ikonik yapıların, buradaki topluluğun ritüel geleneklerinde önemli bir rol oynamış olduğu yadsınamaz bir gerçek. Göbeklitepeliler, yapmış oldukları anıtları, bu devasa dikili taşları ve yuvarlak planlı yapıları yerdeki kireç taşı yataklarından inşa etmişti. Yani yapıların duvarları yüzeyden yükselmiyor, yarı gömük şekilde inşa ediliyordu. Yani duvarlarının dış tarafı toprağa dayanıyordu. Örneğin Hancock, bu devasa taşların nasıl kaldırılıp buraya yerleştirildiğini kimse bilmiyor diyor. Ancak arkeologlar, bu dikili taşların, Göbeklitepe'nin çevresindeki geniş kayalık platolardan yekpare bir halde kesilerek alındığını biliyor. Hatta arazide, işlenmemiş durumda bazı dikili taşlar kesildiği yerde halen görülebiliyor. Belirli sayıda insanla ve ahşap kütükler ve ipler yardımıyla, bu taşların kaldırılıp yerleştirilmesi imkansız değildi. Mesela yakın zaman önce Rize'de çekilmiş bu görüntülerde, ondan az kişi 600 kilogramlık bir taşı kütükler ve ipler yardımıyla taşırken görülüyor. Ya da ağırlıkları ortalama 14 ton, boyları 4 metre olan Moai heykelleri, taş ocaklarından yerlerine götürülmek için kalın urganlar yardımıyla yürütülmüştü. Geçtiğimiz yıllarda yapılan deneyde, gerçekten de sadece kalın urgan kullanarak heykellerin hareket ettirilebildiği görüldü. Bölgedeki kireç taşları nispeten kolay işlenebilir sertlikteydi. Ancak yine de dikili taşların anıtsallığı, büyük bir işgücü ve organizasyon gerektiriyordu. Yakınlarda henüz tamamlanmamış olan ve amaçlandığı yere yerleştirilmemiş olan dikili taş örnekleri de, bu taşların nereden ve nasıl taşınmış olabileceklerine dair fikir veriyor. Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Göbeklitepe'deki T biçimli dikili taşların, kolları, elleri var ve hatta kemer benzeri bir şey giyiyorlar. Yani bu dikili taşlar büyük olasılıkla insanları tasvir ediyor. Dolayısıyla Göbeklitepe'deki anıtsal yapılara baktığımızda tanık olduğumuz şey, belki de bir toplanma veya buluşma olabilir. Belki de yapının içinde merkezi bir konumda ayakta duran iki büyük kişinin etrafında oturmuş sayısız kişi tasvir edilmişti. Ayrıca bu yapıları yaratan ve kullanan topluluklar için, dikili taşlarda tasvir edilen kişiler iyi biliniyordu. Belki de burada bir ata kültünün varlığından söz edebiliriz. Söz konusu dikili taşların üzerinde ise çok çeşitli tasvir karşımıza çıkıyor. Bu oymalar geometrik şekiller ya da farklı semboller olabildiği gibi, çoğunlukla yabani hayvanları betimliyor. Kazı ekibi, dikili taşlar üzerindeki çizimlerin bir hikayenin unsurları olduğu konusunda hemfikir. Ancak bu hikayeyi çözebilmek bizim için neredeyse imkansız. Yazıdan önceki kültürler söz konusu olduğunda, hele ki Göbeklitepe gibi çok daha eski kültürlerde biraz da yorumlara güvenmek zorundayız. Bildiğimiz şey, resmedilen hayvanların, bölgede avcı toplayıcı insanlar ile birlikte var olan, yaban domuzları,
akrepler, tilkiler, yılanlar ve yaban sığırları gibi hayvanlar olduğu. Araştırmacılara göre bu hayvanların her birinin sözlü anlatı ve geleneklerde özel bir yeri olmalıydı. Göbekli Tepe, sanılanın aksine izole ve türünün tek örneği bir yerleşim değil, ama yerleşimlerden şimdiye kadar bildiğimiz en iyi korunmuş olanı. Konuyla ilgilenen bilim insanları, Göbekli Tepe'yi o dönemde bölgede görülen kültürün bir parçası olarak düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Bu kültür, Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Irak ve olasılıkla Batı İran'ı içine alan, çok sayıda yerleşmelerden tanıdığımız bir kültür. Arkeologlara göre uygarlık tarihini değiştiren süreç burada tetiklenmiş olmalıydı ve yerleşmelerin hiçbiri tek başına bu kültürü anlamamızı sağlayamaz. Şimdiye kadar bildiğimiz çağdaş yerleşmelerden en görkemlisi Göbekli Tepe olduğu için bu kültürü Göbekli Tepe kültürü adıyla anan araştırmacılar da var. Aslında uzun bir süredir Göbekli Tepe'nin çevresinde, henüz kazıları gerçekleştirilmemiş ve T biçimli dikili taşlara sahip farklı yerleşmeler de olduğu biliniyordu. Göbekli Tepe'nin tarihi M.Ö. 9500'lere kadar uzanıyor ve yaklaşık 1500 yıllık kesintisiz bir süreci yansıtıyor. Bizim Göbekli Tepe ile tanıdığımız bu süreç, aslında daha geniş bir bölgeyi kapsıyor ve dinamizmini uzun süre koruyor. 2021 yılında bu arkeolojik alanlardan oluşan taş tepelerde çalışmalara başlandı. 200 kilometrelik bir alana yayılan, taş tepelerin insanlık tarihi için az bilinen bir dönemi aydınlatması ve Göbekli Tepe kültürü hakkında yeni bilgiler vermesi bekleniyor. Taş tepeler adı verilen bu yerleşmeler, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Harbetsuvan, Gürcütepe, Kurt Tepesi, Taşlı Tepe, Sefertepe, Ayanlar, Yoğunburç, Sayburç, Çakmaktepe ve Yeni Mahalle, Göbekli Tepe ile aşağı yukarı çağdaş olan ve benzer özellikler taşıyan başka yerlerde olduğunu gösteriyor. İşte Karahantepe'de bu taş tepelerden biri ve yine Şanlıurfa'da yer alıyor. Buradaki kazılarda Göbekli Tepe ile çağdaş özel yapılar ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli gibi buluntular ortaya çıktı. Ana kaya içine 8'e 6 metre boyutlarında oyulan AB yapısının özel amaçlar için inşa edildiği düşünülüyor. Yapının uzun duvarının ortasında bir insan başı yer alıyor. Boyun kısmı bir yılanı andırır biçimde. Kayadan çıkan başta bir erkek betimlenmiş. Bu başın karşısında ön sırada 4, arka sırada 6 adet fallus biçimli dikili taşlar yerleştirilmiş. Yapıya bir kenarından merdivenle inilirken, diğer kenarından ise başka bir merdivenle çıkılıyordu. Tüm bunlar kapsamında yapının ritüelistik bir amacının olduğu düşünülüyor. Ya da yine taş tepelerden biri olan Sayburç'ta bulunan kabartmalar, bize o dönemde leoparların insanların hayatında sembolik bir değeri olduğunu gösteriyor. Anadolu Parsı olarak da bilinen bu leoparlar, Neolitik Çağ Anadolu'sunda yaşayan insanlar için özel bir yere sahipti. Göbekli Tepe'de bulunan leopar kabartmaları ve heykelleri, Karahantepe'de bulunan, sırtında leopar taşıyan insan heykelleri de bu durumu destekliyor. Taş tepelerde dikkatleri çeken bir başka ortak bulguysa, tasvirlerdeki her canlının erkek oluşu. Bunun tek bir istisnası var. O da, bir taş plakanın üzerine, sanki gizli bir şekilde yapılmış gibi özensizce çizilmiş bir kadın çizimi. Bu çizimde muhtemelen bir kadının doğum yapma ya da cinsel ilişki sahnesi tasvir edilmiş gibi duruyor. Ancak bunun dışında cinsiyeti anlaşılabilen tasvirlerin hepsi erkek. Öyle ki, aslanlar, boğalar, tilkiler ve insanların birçoğunda penis görülebiliyor. Hatta şu anda bilmediğimiz nedenlerden dolayı erkek figürlerinin elleri genelde penisi tutar şekilde betimlenmiş. Yakın zaman önce Karahantepe'de bulunan 2,3 metre büyüklüğünde, büyük bir penisi olan insan heykeli de benzer şekilde penisini tutarken tasvir edilmişti. Hatta bu heykel Türkiye çapında haberlere konu olmuş, medyada sansürlenmişti. Bir başka örnekte, Göbekli Tepe'nin D yapısındaki 43 numaralı dikili taşta görülebilir. Bu dikili taşın sağ alt tarafında penisi erekte olmuş bir erkek figürü yer alıyor. Ancak kafatası vücudundan ayrılmış.
Gerçekten de 10 ila 12 bin yıl önce Taştepeler'de kafataslarına ayrı bir önem atfedilmiş olabilir. Yakın zaman önce yayınlanan bir makaleye göre, Göbeklitepe'de bulunan 3 kafatası parçası üzerinde yapılan incelemeler, bunların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerinden ayrıldığı, ardından da çakmak taşı kullanılarak oyuklar açıldığı anlaşıldı. Kafataslarına belli bir amaçla yapılan oluklar ve delikler, dikili taşlardaki özenle yapılmış insan ve hayvan kabartmalarına kıyasla çok daha sade. Bu nedenle araştırmacılar, kafataslarındaki izlerin bir şey anlatmak için değil, ip bağlanarak asılmasına yardımcı olmak için yapıldığını düşünüyor. Dolayısıyla Göbeklitepe'deki insanlar, kafataslarını asarak atalarını anmış ya da düşmanlarını sergilemiş olabilir. Ölen insanların kafataslarının ayrılması ve sıvanması, ayrıca kafataslarının topluca gömülmesi gibi uygulamalar, daha önce farklı çağdaş yerleşmelerde de belgelendi. Tıpkı Göbeklitepe gibi, Karahantepe ve Sayburç kazılarında da üzerlerinde kesme ve yanma izleri olan insan kafatasları bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda, Taştepelerden bir diğeri olan Sefertepe'de de benzer kafatası uygulamasına dair oldukça ilginç bulgular ortaya çıktı. Burada, özel bir yapıda, bir nişin içerisine özenle yerleştirilmiş tek bir kafatası vardı. Bu kafatası, ölen kişinin etlerinin çürümesinden sonra yerleşime getirilip sergilenmesi adına bir ritüelin parçası olduğunu gösteriyor. Kazı ekibi, yaş, cinsiyet, tarihleme, DNA dizilimi gibi pek çok sorunun cevabını bu örnekten elde edebileceklerini söylüyor. Sefertepe'deki bir başka şaşırtıcı olay ise, 22 tane kafatasının düzenli bir biçimde bir odaya yerleştirilmiş olarak bulunması oldu. Araştırmacıların kafataslı oda olarak adlandırdığı bu yapının, daha önceki yıllarda Çayönü'nde bulunan kafataslı yapının öncüsü olabileceği düşünülüyor. Tüm bu sonuçlar, yaklaşık 12 bin yıl önce Taştepeler'de yaşayan ve ölen bazı kişilerin kafataslarının yerleşim içerisinde özel yapılarda belirli bir süre sergilendiğini gösteriyor. Göbeklitepe'de insan kafataslarıyla neler yapıldığından halen emin değiliz. Belki de, günümüzde halen devam eden bir gelenek olan, Sky Burial ya da gökyüzü defini diyebileceğimiz uygulamanın kökeni buraya dayanıyordur. Bu uygulama, etlerin kemiklerden arınmasını sağlamak için, ölen kişinin bedeninin akbabalara sunulmasını içeren bir cenaze ritüeli ve bugün halen Tibet, Nepal, Hindistan ve Moğolistan'ın bazı grupları tarafından uygulanıyor. Arkeologlar, aslında bu ritüelin kökenlerinin en az Neolitik döneme kadar uzandığını bildiklerini ifade ediyor. Göbeklitepe kadar eski olmasa da, Konya'daki yaklaşık 9000 yıllık Çatalhöyük'te ölüler cenin pozisyonunda evlerin içine gömülüyordu. Ve bu gömütlerden bazılarının kafatasları yoktu. Ne yazık ki, gökyüzüne defnedilen insanların kalıntılarında da akbabalar tarafından yendiklerine dair bir iz olmuyor. Bu durum, bu teoriyi kanıtlamayı zorlaştırsa da, Çatalhöyük'te dolaylı olarak buna dair bazı bulgular var. Öncelikle, buradaki iskeletlerin sıkıştırılmış şekilde gömülmüş olması, ölülerin gömülmeden önce bazı işlemlerden geçtiklerini gösteriyor. İkinci bulgu, akbabaların etleri yerken, tendon ve bağ dokusunu yerinde bırakması. Bu durum, Çatalhöyük'teki iskeletlerin anatomik bütünlüğünü korumuş olmasıyla da tutarlı. Çünkü kemikleri bir arada tutacak hiçbir doku olmadığında, kemikler sadece bir yığına dönüşür. Üçüncü bulgu, ölüler eğer evlere gömülüyorsa, öncelikle kokuya bir çözüm bulunması gerekiyordu. Ve bunun için önce akbabaların etleri yemesi mantıklı görünüyor. Ve bu uygulamaya dair son ve en ikna edici bulgu ise, Çatalhöyük'teki evlerin duvarlarından geliyor. Duvarlarda başsız insan iskeletlerinin üzerinde uçan dev akbabalar resmedilmiş. Üstelik bazı evlerin duvarlarına kızıl akbaba kafatasları yerleştirilmiş. Bu bulgularla birlikte 2016'da yayınlanan bir araştırmada, Çatalhöyüklülerin ölülerini diğer memeli yırtıcılardan korumak için, ilk olarak evlerinin çatısına koyarak akbabalara sunmuş olabileceklerinden bahsediyor.
Belki de Göbeklitepe ve çevresindeki yerleşmelerde de olan şey buydu. Hatta belki de bu yerleşmelerde bu kadar çok akbaba tasvirinin bulunması da tam olarak bu yüzdendi. Göbeklitepe'nin günümüze kadar çok iyi korunmasının nedenleri arasında, yapıların zemine yarı gömük olarak inşa edilmiş olması ve sonrasında insanlar tarafından tamamen gömülmüş olması yer alıyor. Diğer çanak çömleksiz Neolitik yerleşimlerden de bildiğimiz gibi, Göbeklitepe'deki özel yapılarda, kullanımları tamamlandığında kasıtlı olarak gömüldü. Bu uygulama, o dönem yerleşimleri için oldukça yaygın görünüyor. İnsanlar belirli bir olay ya da zamanla yapıları ilişkilendiriyor ve kullanımlarının sona erdiğini düşünerek bu özel yapıları gömüyor olmalıydı. Fakat bu yapıların kullanım sürelerinin bittiğine neye göre karar verdiklerini şimdilik bilemiyoruz. Belki topluluk için önemli bir kişi, mesela merkezdeki dikili taşlarda tasvir edilen kişiler, öldüğünde. Peki, sonuç olarak, Göbeklitepe bugüne kadar bilgilerimizde neleri değiştirdi? Arkeologlar, Göbeklitepe'nin keşfine kadar hiyerarşik toplulukların ve organize dinin, insanların tarıma geçmesi, bitki ve hayvanları evcilleştirilmesiyle ortaya çıktığını düşünüyorlardı. İnsanların tarıma geçmesi, artı ürün oluşmasını sağlamış ve artı ürünün depolanması, korunması ve dağıtılması gibi ihtiyaçlar belirmişti. Bu durum, hiyerarşik bir toplumun temelini işaret ediyordu ve bu da yönetici sınıfın doğuşu ve bununla ilişkili olarak anıtsal yapıların yapılacağı anlamına geliyordu. Ancak Göbeklitepe ile birlikte, artık tarımdan önce yerleşik yaşayan insanların bu şekilde anıtsal yapılar yapmak için iyi organize olabildiklerini anladık. Göbeklitepe, geç avcı toplayıcı topluluklara ilişkin anlayışımızı değiştirdi. Çünkü artık bu toplulukların, kireç taşından oyulmuş dikili taşlarla anıtsal yapılar inşa edebildiklerini öğrendik. Yani diyeceğimiz şu ki, Göbeklitepe'yi açıklamaya çalışırken uzaylılara, portallara, enerjiye ve diğer komplo teorilerine ihtiyacımız yok. Göbeklitepe'de uzun yıllar önce başlayan kazılar birçok şeyi anlamamızı sağladıysa da, cevap ararken karşımıza birçok yeni soru çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik araştırmaların bize birçok önemli bilgi vereceği kesin gibi görünüyor. Dolayısıyla dönemin insanlarına dair anlayışımızda yine önemli değişimler olabilir. En iyisi bu keşifleri ve yeni bilgileri yakından takip ederek tadını çıkarmak. Geçmişten getirdiği bulgularla günümüzü aydınlatan önemli kültürel miraslardan biri, belki de en önemlisi olan Göbeklitepe'den söz ettiğimiz videonun sonuna geldik. Yeni konularda yeni videolarla görüşmek dileğiyle, esen kalın.